Kemo kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda Asus ROG Strix Scope 2 Wireless modelini ve Asus Harpe beyaz versiyonu bizlere eşlik edecek. Özellikle neden Asus ROG Harpe'yi seçtiğimi videonun ileriki kısımlarında anlayacaksınız. Asus Harpe'nin detaylı incelemesi kanalımda mevcut. Dilerseniz kartlardan bakabilirsiniz. Ürünlerin kutu açılımlarını Shorts kısmına yükledim. Dilerseniz Shorts'lardan bakabilirsiniz. Detaylara girmeden önce bu gibi yeni ürünleri anında incelemesini görmek için sizlerin değerli desteklerinize ihtiyacım var. Abone ve beğeni yaparsanız beni memnun etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Asus ROG Strix Scope 2'nin modellerine gelecek olursak şu an 2 modeli mevcut. Piyasaya sürülen ise sadece Wireless 96 modeli mevcut. Piyasaya sürülmeyen tanıtılan model ise kablolu %100 model olarak tanıtıldı. Asus ROG Strix Scope 2 diye geçiyor. Fakat o şu anda özellikleri mevcut olsa da piyasaya sürüm aşamasında değil. Herhalde üretim aşamasında olacak. Renk olarak siyah, TKL modelleri mevcut değil. TKL modelleri herhalde tuttuktan sonra ya da beyaz rengi de aynı şekilde tuttuktan sonra piyasaya sunulacağını düşünüyorum. Bu klavyemizin 3 tür bağlantısı mevcut. Kablolu kullanım, 2.4 GHz kablosuz bağlantı türü. Son olarak ise 3 farklı cihaza bağlayabildiğiniz Bluetooth 5.1. Dizayn olarak albenisi gerçekten üst seviye bir klavye olmasıyla birlikte ROG tasarımlarını her yerinden görebilirsiniz. Burada arkadaşlar üst seviye bir kaliteden bahsediyoruz ve Asus sizin rahat etmeniz için gördüğünüz alt tarafta silikon yapı, PCB'nin üzerine switchlerin seslerini azaltmak için köpük bir yapı ve Asus'un yeni switchleri olan Asus ROG NX Snow switchleri ve bunların hepsini örten alüminyum kaplama tarzında bir klavye üretmiş durumda. Alt tarafta ise istediğiniz yüksekliğe ulaşabileceğiniz 3 kademe ayak yükseltmesi mevcut. Yani anlayabileceğiniz üzere size bu özelliklerde premium bir hissiyat vermek istemiş. Bilek desteğine gelecek olursak bu gibi klavyelerde Glorious'ta anlattığım gibi bence bilek desteği mevcut. Nedeni ise şuranın yüksekliği 3,5 ya da 3 santim kadar oluyor ve bizim gibi küçük elli insanların buraya hemen göstermek istiyorum. Burayı böyle koyduğumuz zaman bileklerimiz tam şuradan uzun kullanımda ağrıya sebebiyet veriyor. Bilek desteği bu ağrıyı engellemek için birebir bir çözüm oluyor. Asus bunu bildiğinden dolayı buraya bir bilek desteği eklemiş. Bilek desteğimizin kalitesi ise gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dış yüzey suni deriden ve ince bir süngere sahip. Hemen ince sünger kötüdür demeyin. Gerçekten ergonomi olarak çok güzel. Uzun kullanımda yaklaşık 6-7 saat kullandım. 6-7 saat kullanmama rağmen herhangi bir bilek ağrısı ya da alt tarafımda bileğimin tam burasında bir batma hissiyatı kesinlikle duymadım. Bu yüzden ince bir sünger olmasıyla birlikte uzun kullanıma gayet dayanıklı bir bilek desteği olduğunu söylemek istiyorum. Yazı stillerimize gelecek olursak arkadaşlar, yazı stilleri ROG yazı stili. Bu klavyeye ben yakıştırdım. Normalde bu ROG yazı stili benim gözüme karmaşık bir şekilde geliyordu. Ama bu klavyede gerçekten çok hoşuma gitti. Yine de böyle bir tık ince olmasını savunuyorum. Birazcık daha yazı karakterleri ince olması yönünde benim tavsiyem. İnşallah bir gün olur ve görürüz. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi Ş, İ ve Ü yani Türkçe karakterli bir şekilde geliyor. Bu yüzden de Asus Türkiye'yi önemsediğini bize gösteriyor. Yazı stilinden bahsetmişken Keycaps'lere gelmek istiyorum. Keycaps'lerde gerçekten yine büyük bir çalışma yapılmış. Keycaps'lerimiz Razer gibi kaplamalı ABS plastikten üretilmiş. Şu ana kadar bu tarz keycaps'lerin parlama sorunu ile ilgili herhangi bir sorun ne duydum ne okudum. Bu arada güven eksikliği yaşıyorsanız bu keycaps'lerde PBT double shot olan modellerde mevcut. Dilerseniz özellikle onlardan da alabilirsiniz. Asıl çalışma yapılan kısım bu keycaps'lerin switchlerle ile olan tutumu. Gerçekten çok güzel. Herhangi bir şekilde sallanma ve ses çıkartma gibi, hatırlıyorsanız G735'te size göstermiştim. Onun gibi kötü huylar sergilemiyor. Asus burada buna özel olarak önem verdiğini söylüyor. Gerçekten çok güzel bir iş yapmış. Şöyle ellediğiniz zaman hiçbir yerden bir ses zaten gelmiyor. Bir de keycaps'lerde dilerseniz Asus ROG şeklinde space tuşumuz mevcut. Ya da isterseniz burada gördüğünüz gibi sade modeli de tercih edebilirsiniz. Tabi birçoğumuz ROG amblemli olanı tercih edeceğinden ben eminim gerçekten klavyeye farklı bir hava kattığını da söylemek istiyorum. FN tuşuyla bir takım işlemler yapıyoruz. Aslında birçok işlem yapıyoruz. Şurada gördüğünüz FN tuşlarının komplesiyle 1, 2, 3 sayılarla bir dünya işlem yapıyoruz. Bunları hızlı bir şekilde sizlere saymak istiyorum. FN tuşu ile birlikte
F1'den F5'e kadar Game Bar, Print Screen, 30 saniye oyununuzu kaydetme, standart kaydetme, durdurma ve başlatma, bir de mikrofonu sessize alma tuşu mevcut. Yine aynı şekilde F6'dan F8'e kadar medya durdurma, başlatma, geri sarma ya da ileri sarma kullanabiliyorsunuz. F9'dan F11'e kadar sesi kapatma, sesi kısma, sesi açma kullanabiliyorsunuz. F12 tuşumuz ise tüm programları kapatıp masa üstüne dönmemize olanak sağlıyor. FN tuşu, hemen silmenin yanındaki tuşa basarsanız FN tuşunu kilitliyor. Yani artık FN F1 yerine direkt olarak F1'e bastığınız zaman Game Bar'ı açabiliyorsunuz. Aynı zamanda FN 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarıyla RGB modelleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. FN tuşu ile beraber sağ ve sol tuşuna bastığımız zaman RGB modlar arasında geçiş, yukarı aşağı bastığımız zaman ise aydınlatmada azaltma ya da yükseltme yapabiliyoruz. Buraya kadar olan ki bütün bölümlerde zaten üst seviye klavyelerde gördüğümüz ya da birçoğunu gördüğümüz şeyler. Asıl önemli olan diğer tuşlar. Arkadaşlar bu klavye wireless olduğundan dolayı pil durumunu öğrenmek istediğiniz zaman FN tuşu ve soru işaretine bastığımız zaman yüzdesi olarak pil durumunu görebiliyoruz. Eğer RGB yeşil yanarsa %80'in üzerinde, mavi yanarsa 20 ile 79 arasında, kırmızı yanarsa %19 şarjımızın kaldığını bize söylüyor. FN tuşuyla 8, 9 ya da 0 tuşuna basarsak Bluetooth ile bağladığınız 3 aygıt arasında geçiş yapabiliyorsunuz. FN alt tuşuna bastığınız zaman ise makrolama yapabiliyorsunuz. FN 7 tuşuna bastığınız zaman ise Bluetooth arama kısmını gerçekleştiriyor. Bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Asus'un imza niteliği taşıdığı Asus ROG gözü ve yanındaki tekerlek. Çalışma prensibi şöyle. ROG tuşuna bastığımızda 4 profil arasında geçiş yapıyoruz ve bu 4 profili kullanırken yandaki yuvarlak tuşla kullanıyoruz. Bunlardan ilki ses açma özelliği. Bu fonksiyondayken yuvarlak, tuş yukarı aşağı hareket ettirdiğimizde ses kısma, açma, üstüne direkt olarak bastığımızda ise kapama özelliği kazanıyor. İkinci profilde medya durdurma, ileri sarma ya da geri sarma gibi özellikleri mevcut. Üçüncü profilde RGB kısma, hemen şöyle göstereyim. RGB kısma, yükseltme ya da bastığımız zaman direkt olarak RGB kapatabiliyoruz. Dördüncü profilde ise Armor Crit yazılımından istediğiniz özelleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 10 parmağında 10 marifet gibi her tuşunda kolaylık olan bir klavye. Gelelim en önemli kısımlarından diğeri switch kısımlarına. Arkadaşlar Asus'un yeni mekanik switchleri olan Snow ve Storm modelleri mevcut. Snow, Kar, Storm, Şimşek olarak zaten biliyorsunuz. Snow olan model adı üzerinde daha sessiz çalışan kırmızı switch gibi olan model. Storm model ise Blue switch gibi tıkı tıkı sesi veren modeller. Ve hepsi fabrikadan yağlanmış şekilde geliyorlar. Hatta size şöyle bir kıyas yapmak istiyorum. Şu an şu sağ taraftaki Gateron yağlanmış switch'i fabrika çıkışlı. Sol taraftaki yani diğerleri ise Asus'un Snow switch'leri. Dilerseniz şöyle hızlı bir karşılaştırma yapalım. Mikrofonumu yaklaştırdım. Sesi rahat duyun diye aradaki farkı sezimlemenizi istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi aradaki fark aslında bariz bir şekilde belli. Snow Switch çok daha sesi kısılmış olarak çıkarken Gateron'un yağlanmış Red Switch'i daha böyle bir gürültülü çalışıyor. Zaten sizler de duydunuz. Basım kuvvetlerine gelecek olursak kullanımda pek anlaşılacak bir olay değil. Fakat basım hassasiyeti benim açımdan gerçekten çok güzel. Özellikle Snow Switch'in. Ben Storm'u pek sevmiyorum. Tıkı tıkı modelleri pek kullanmıyorum. Diyenler varsa da Storm modellerine de göz atabilirler. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Klavyemiz hot swap olduğu için dilerseniz 5000, isterseniz 3000 farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Benim taktığım Gateron modeli 3000'di ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok ve klavyenizi kapatmanıza gerek yok. İstediğiniz şekilde çalışırken takıp çıkartabiliyorsunuz. Benim burada gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Kırmızı var, siyah modelimiz mevcut ve sarı modellerimiz mevcut. Ben hepsini denedim. Gerçekten Snow çok başarılı bir switch olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi ise Asus ROG Strix Snow switchlerin seslerini bir dinleyelim. Aynı zamanda Glorious modelle karşılaştırmasını yapalım. Evet arkadaşlar, farkındayım.
klavyenin açıklaması uzun sürüyor. Gerçekten de şimdi fiyatına göre anlatmamız gerek. Sizler de alacağınız zaman da paranızı yanlış yerlerde kullanmamak için detaylara iniyorum. Eğer istemiyorsanız yüksek hızda dinleyebilirsiniz. Ama bence dinleyin. Çünkü sizler için gerekli olan bilgileri söylemek istiyorum. En azından ben bunları öğrenmek isterdim alırken. O şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim şarj konusuna. Arkadaşlar şarj konusu teknik verileri söylüyorum. İlk önce komple RGB kapalıyken 1500 saat, RGB açıkken 90 saat, Bluetooth RGB kapalıyken 1750 saat geliyor. Bunlar da RGB şiddetine, kullandığınız makrolamalara kadar fark ettiren bir süreler. Bu sürelerde biraz inisiyatif kullanıp 5-10 saat eksik görmenizde fayda var. Şu da bir gerçek. Ne kadar eksik görürseniz görün bu klavye gerçekten uzun kullanım sürelerine sahip bir klavye. Sen ne kadar diye kullandığını söylerseniz ben bu klavyeyi yaklaşık 4 gündür kullanıyorum. FN şöyle basalım. Ben mavi görmüştüm. Hala mavi görüyorum. Yani kullan bitmiyor ama benim kullandığım RGB ile sizin kullandığınız RGB çok farklı olabilir. Ben farklı makrolamalar kullanıyorum ve RGB'yi genelde çok az açıyorum. Yani siz komple RGB açarsanız makrolama kullanmazsınız. Bu gibi sonuçlarda kullanım süreleri tabii ki de değişiyor. Evet, şimdi de biraz alıcısından bahsetmek istiyorum. Alıcısını isterseniz saklama olarak arkasından mıknatıslı bir şekilde, rahat bir şekilde koyabildiğiniz yer mevcut. Mıknatıslı olması ayrıyetten güzel bence. Koyarken rahat, çıkarken de altta böyle tırnaklayabileceğiniz bir çıkıntı yapmışlar. Asus onu da bizler için düşünmüş durumda. Bir de alıcısında artı bir özellik daha var arkadaşlar. Sadece Harpe ve Scope 2'de geçerli bu. Bu iki ürünün yani klavyenin ya da mouse'un dongle'ıyla iki ürünü aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani tek dongle'la çift ürünü kullanabiliyorsunuz. Şu ana kadarki Asus dongle'larında bu geçerli değildi. Her iki ürün için her iki ürünün dongle'ını kullanmak zorundaydınız. Ama şu an Scope'un dongle'ıyla Harpe'yi kullanabilirsiniz. Harpe'nin dongle'ıyla da Scope'u kullanabilirsiniz. Tabi burada kullanırken mesela iki tane Harpe mouse'unuz var. İkisini eşleştiremiyorsunuz. Yani hem klavyeyi kullanayım hem de iki tane Harpe mouse'umu kullanayım yapamazsınız. En fazla iki cihazı destekliyor. Yani Razer'da böyle bir şey var. Mesela Razer'da Detonator V3, V2 Pro'yu, yanında klavyeyi hepsini ekleyip 3 tane ürünü kullanabiliyorsunuz. Ama burada sadece iki ürün eşleştirme ve sadece bu iki üründe gerçekleşmiş. Tabi belki ileriki zamanlarda diğer mouse ve klavyeler için de bunu yapabilir Asus. Onun hakkında şu an bir bilgim yok. Bu eşleştirmeyi de arkadaşlar Armoury Crit yazılım üzerinden yapıyorsunuz. Yani direkt olarak aldığınız, taktığınız zaman Harpe ile Scope'u aynı anda kullanamıyorsunuz. Yazılımını indirmeniz lazım. Korkmayın, zor bir şey değil. Yazılımdan güncelleme yapıyorsunuz ve eşleştirerek yapabiliyorsunuz. Dilerseniz yazılım kısmında şöyle ufaktan bir göstermiş olayım sizlere. Evet arkadaşlar, yazılım kısmına geldik. Kusuruma bakmayın, sesim biraz bozuk, hasta oldum. Benim bir video çekmem yaklaşık 3-4 günü buluyor. Burada cihaz kısmına geldiğiniz zaman ROG Omni'yi görüyorsunuz. Bu ROG Omni'de gördüğünüz gibi sadece iki cihaz eşleştirebiliyorsunuz ve burada klavyemi direkt olarak görebiliyor. Bunu tabi nasıl yapıyorsunuz? Aygıt'ı yani Armoury Crit'i güncellemeniz gerekiyor, yoksa başka türlü yapamazsınız. Burada da eğer güncelleme varsa geliyor. Buraya da dikkat edin. Çünkü bazen hatlar kopabiliyor. Sonra bu cihaz kısmına geldiğimiz zaman burada zaten Harpe'yi de görebiliyorsunuz. ROG Strix'i de görebiliyorsunuz. Geldik. Herhangi bir tuşa bastığınız zaman buradan ayarlayabiliyorum. Makrolama, aydınlatma zaten her zaman bildiğiniz gibi. RGB göstergesinde pil modu var. Yani hepsini kırmızıya çekiyor düşük olduğu zaman. Çoklu tekerlek en önemli kısmı benim burası. Büyük ihtimal sizin de öyle olacaktır. Burada anlatmıştım diğer özelliklerini. Burada özelleştir kısmımız var. Gördüğünüz gibi yukarı çektiğim zaman, aşağı çektiğim zaman ve klik bastığım zaman ayarlamalarımı yapabiliyorum, özelleştirebiliyorum. Güç kısmına geldiği zaman şarj gösterdiğimiz işte pil yüzdesi vesaire uyku gibi işlevleri buradan yapıyoruz. Aygıt güncellememizi buradan yapıyoruz. Güncelleme var ama ben yapmak istemiyorum çünkü uzun sürüyor. Cihazlarımızın Armoury Crit yazılımı da böyleydi. Dilerseniz devam edelim. Sonuç olarak arkadaşlar Asus bu klavyeyle artık klavye sektörüne adını yazdırmış oldu. Belki aranızda Asus ROG Ozatto var diyenleriniz olacaktır ama Azot gibi ondan önce de çok sayıda klavye çıkmıştı. Ekranlıydı vesaire vesaireydi. Ekran üzerinden bir şeyler yapabiliyorduk. Ama şuradaki fonksiyonu tasarlayan ve burada onları gösteren bir yazının olması, bu tarz hot swap olması ve bu hot swap'ın gerçekten çok sessiz çalışması gibi bu gibi özelliklere ilk defa
Asus ulaşmış oldu ve bu klavye diğer marka modellerle göz önüne alındığında ilk sayılabilecek durumu yükseldi. Bundan sonra sadece low profil kaldı. Bakalım Asus ona nasıl bir adım atacak? Ben merakla bekliyorum gerçekten. Bu klavyenin özelinde zaten benim 3 ay beklediğim bir klavye. Onu oyun oynarken yer kaplamayan, aynı zamanda işinizi sizi mahcup etmeyen ve yazı yazmaktan zevk veren bir klavye olduğunu söylemek istiyorum. Fiyat konusu ise her zaman bizler için zaten büyük bir sorun. Benim bu klavye hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmında bu klavye hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Destek olmak isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.